Gardiyan. Kafi. Şerefsiz. Galıbı battal, yüreği ondan da battal olan efendi adamın mapusta, boyu piknik tüpü, yüreği Rubik küpü olan şerefsiz gardiyanın dışarıda, hikaye boyunca göz pınarlarımızın göz şelalesi leveline atladığı, herkese idam insanlık dışıdır deyip önüne gelene voltaj veren Amerika'nın yer aldığı bu yapımda galıbından mütevellit kesin öldürdü amına koy diyerek içeriye atılan John Latta abimizin hazin hikayesini izliyoruz. Tom abimiz namuslu, onurlu, disiplinli bir gardiyan. Bu koridor komple ona ait. Tek derdi ki dert dediğin oh my god'lık ayakta eşemekten prostat olmuş. Giderler tıkanmış yani. Öyle ağrıları var ki kişi gelince çimlere falan çöydürüyor. Müdür be sik izni alacak. Bırak şimdi onu Tom. Benim karı. Tümörlüymüş. Anlayacağınız üzere hapishanede derdi olmayanı işe almıyorlar. Tabi bu dertlere derman gecikmiyor. Yeryüzünde herkese farklı kılıklara bürünüp koşan Hızır Aleyhisselam bu sefer zenci bir iri kıyım olarak geliyor. John Latta abimiz de tırsılası, godum mu oturturum ebadında bir abi olduğundan gardiyanlar oluyorlar. Tom abi asil duruşunu bozmadan hiçbir arkadaşına hastalığını çaktırmamaya çalışsa da gün gelir ve hapishanenin ortasında Çüküm. Patron gel. John siktir git çok fenayım. Gel bir el atam gel. Dediği gibi oluyor ve John Tom abinin malafatı el atarak içindeki boku püsürü havaya saçıyor. Tabi Tom abi çalışıyor mu diye hemen çüküyle türlü testler yapıyor. O sırada milletvekili dayısı olan bu piç mahkumlara sataşmaya, gardiyanlara hava atmaya, kürdan kadar fareyle uğraşmaya devam ediyor. Düşün mahpushanede herifi duvarlar bile sevmiyor. Öyle şerefsiz. Senin mi o fare? Aynen uzak dur sikerim. İyi. Mına kodumun faresi. Lan! Godumun parke tutkalı hırs yapmış yala. Herifin mapushanedeki tek derdi fareymiş meğer. Görevini tamamlayan dış cephe boyası ortamdan ayrılınca malum ses alayım fareyi abi. John abimiz 3 kulufallah bir elham okuyor. O sırada hadi Tom abi neyse. Adam mevzuyu biliyor da şaşırmıyor. Siz nasıl bu kadar sakin olayı izliyorsunuz oğlum? Herifin avucunun içi tasarruf ampulü gibi yanıyor. Siz de sakin öyle izliyorsunuz. John abi fareyi salıyor. Bizim İbne'nin de exp'ler doluyor. İbnelikten götlük leveline atlıyor. Tabi bunun bir de mahkum versiyonu var. Bu piç de yapmadığı terbiyesizlik kalmadığı gibi her bokun ardından hücreye atılıyor. John etçük versene lan. Verecek misin şu an? Verelim yazık Tom abi. La kodumun John'u. Bana da kılla. Ona da verecek misin şu an? O benim bokumu yesin Tom abi. Telli Baba türbesine dönen John abiyi müdürün hanımdaki tümörü alsın diye kaçırıyorlar. Tabi benim adım müdür, gece gelen kümdür diyerek çekiyor tüfeği. Nihayetinde abladan aldığı tümörü bu vitaminsiz piçe vermesiyle beraber içimizin yağları da bir güzel eriyor. Bizim şerefsiz kepçük suratlı dingil oluyor mal. Sıfatına sıçtığım lingir yürüyüp kendi gibi at sidiği içmiş bu şerefsize de vurunca gardiyanlar piston düştü deyip üstüne atlıyorlar. Sonuç olarak kötülerin Allah tümörünü verdiği, iyilerin prostatının gittiği, Stephen King abinin bile la ne kitap yazmışım amına koyayım dediği yapım olarak hafızalara kazınmıştır. Tom abinin 44 yaşında bir gardiyanı canlandırdığı yapım olmasının yanı sıra günümüzde bu piçin ölümüyle şampanya patlatanlar o dönemde de bu itin layığını bulmasıyla bayram etmişlerdir. Kısacası ne mahkumlar geldi geçti yeşil yoldan, yok yatacak yerleri, seni asla unutmayız, koca yürekli John Coffey temalı bu yapım bizim için. Filmdir. Tenlerinin karası, oldu yürek yarası, mapushane macerası yaktı beni. Mesane iltihabı, müdürümün hanımı, hepimizi helledi bu John Coffey. Oldu Allah'ım oldu, Godmod beni buldu, 108 yaşındayım helledi. Oldu Allah'ım oldu, Godmod beni buldu, geldi beni helledi helledi.